Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Çarkıfelek Büstiyer'in 3. bölümünü anlatacağım. Son videoda arka kanatlardan batarak bir sıra sık iğne örmüştük. Üzerine 3 sıra daha sık iğne örüyoruz ve toplam 4 sıra sık iğneden sonra yeni sıramıza 3 zincirle başlıyoruz. Aynı boşluğa bir ikili trabzan örüyoruz ve hemen yanındaki boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Şimdi kemerimizi yapmaya başlayalım. 7 zincir çekiyoruz. Arka kanattan battığımız sık iğnelerde bakın şurada bir iz sırası oluştu. Yarım halkalardan oluşan bir sıra. Baştan 7.'yi sayıyoruz ve içine batıp ilmek kaydırarak bir zincirle örgüyü çeviriyoruz. Tepe noktalarına batıp toplam 7 tane sık iğne örüyoruz ve 7 zinciri böylelikle tamamlamış oluyoruz. 7 zincir üstüne 7 tane sık iğne. Son ördüğümüz trabzanın hemen yanındaki bakın boşluğa önce bir tane ikili trabzan ve bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine 7 tane zincir çekiyoruz. Kaydırma sırasına geldik. Bir tane halka atlıyoruz. İkinci halkaya batıp yine ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Örgüyü çevirip 7 tane zincire 7 tane yine sık iğne örüyoruz. Bu şekilde sık iğneden kemerler, şeritler örerek devam edeceğiz tüm sıra boyunca. Başlangıçta biraz daha şekil anlaşılır değil. İlerleyen kısımlarda daha net görülecek. Yine trabzan sırasında birinci boşluğa bir, ikinci boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Üçüncü şeridimize geldik. 7 zincir. Bir halka atladım. İkinci halkaya ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Örgüyü çevirdim. 7 zincirime yine 7 tane sık iğne örerek şeridimi tamamlıyorum. Bu sıra tamamen bu şekilde ilerleyecek. Son boşluğa gelene kadar öreceğiz. Biraz daha tekrar edelim. İşlem iyice kafamızda otursun istiyorum. Trabzan sırasına geldim. Birinci boşluğa bir, ikinci boşluğa 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir kez daha yapalım. 7 tane zincir çektim. Kaydırma sırasına geldim. Bir halkayı atladım. İkinci halkaya batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve ilk tepe noktasından başlayıp 7 zincirimin üstüne 7 tane sık iğne ördüm. Trabzan sırasında yine birinci boşluğa bir, ikinci boşluğa 2 tane ikili trabzan ördüm. Bakın böyle yan yana verev şekilde şeritler örerek sık iğne sırasını komple tamamlıyoruz.
Hala bakın şekilsiz görünüyor. Bir sonraki sırayı ördüğümüzde net şeklimiz ortaya çıkacak. Son boşluklara geliyorum. Şimdi yine 7 zincir çektim. Bir boşluğu atladım, bir halkaya atladım, ikinci halkaya battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim, örneği çevirdim. 7 zincirin üstüne 7 tane sık iğne ördüm. Son 2 tane boşluğum kalıyor trabzan sırasında. Onlara da yine aynı şekilde birinciye 1, ikinciye 2 tane ikili trabzan öreceğim. Ve kaydırma sırasında da son 3 boşluğum kalıyor burada. Oraya da yine son şeridimi öreceğim. Bakın 3 tane halkam kaldı. 7 zincirimi çekiyorum. Son şeridim için bir halka atladım. İkinci halkaya battım. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip örneği çeviriyorum. Ve yine başlangıçtan beri yaptığım gibi 7 zincirin üzerine 7 tane sık iğne örüyorum. Trabzan örmeyeceğim. Başlangıçta yaptığım 3 tane zincir vardı. 3. zincire ilmek kaydırıp sırayı tamamlayacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. İlk tepe noktasına 1, ikinci tepe noktasına 1, toplam 2 tane sık iğne örüyorum. Şeridi çektiğimde arada bakın 2 tane tepe noktası var. Tüm şeritlerin arasında bu şekilde ikişer ikişer sık iğneler örüyorum. Şerit aralarına birinci boşluğa 1, ikinci boşluğa 1 sık iğne, şeridi yana çektim. 2 boşluğum var. Birinciye 1, ikinciye yine 1 sık iğne ördüm. Şeridi yana çektim. Birinci boşluğa 1, ikinci boşluğa 1 sık iğne ördüm. Şerit aralarına ikişer ikişer sık iğnelerimi örüp sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ve şeritlerimi sabitleyip sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda yine 2 tane sık iğnemi ördüm ve başlangıç sık iğnesinin içine ilmek kaydırıp bir zincirle yeni sırama başladım. Şimdi sıranın başındaki sık iğne sıramda ne yapmıştık? Arka kanatlardan batarak bir sıra sık iğne örmüştük. Burada da yine aynı şekilde arka kanatlardan batarak bir sıra sık iğne örüyoruz. Her sık iğnenin tepe noktasına arka kanattan batıp bir tane sık iğne örerek aralarda zincir yok. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın sıra yine başlangıçtaki gibi göründü. Sona geldiğimde de başlangıç sık iğnesinin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle örgüyü sabitliyorum. İpi kopartıyorum. Şimdi normalde burada file sırasını direkt yapmak isterseniz ipi kopartmayabilirsiniz. Ama aynı büstiyerle farklı şeyler de örmek isterseniz diye bu kısmı burada bıraktım. Alta istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi kolları örmeye başlayacağız. Kolları ve göğüs kısmını öreceğiz ve bu bölüm bu şekilde tamamlanacak. 4. bölümde de artık alt filenin örülmesi ve motiflerin birleştirilmesini anlatıp büstiyeri tamamlayacağım. Bir zincirle ipimi sabitledim ve arka şeridin ilk tepe noktasına sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum.
Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğa sık iğne örüyorum. Bu şekilde sırt boyunca devam edeceğim. Ve kol altından yukarıya doğru ne şekilde yapılacağını da bakalım. Bakın şu noktaya kadar örelim. Bu noktaya geldim. 2 tane boşluğum kaldı burada. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluğu atladım. Ve üçüncü boşluğa hemen yan tarafa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. 2 tane boşluk atladım. Üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. Bu şekilde şu tepe noktasına gelene kadar yine filelerimi örmeye devam ediyorum. Tepe noktasında tam üst noktaya üçüncü sık iğnem denk geliyor. 3 zincir çektim. Üçüncü boşluğa sık iğnemi ördüm. Ve bu sık iğneden birazdan omuz şeridini başlatacağız. 3 zincir çektim. Aşağı doğru devam ediyorum. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa sık iğne ördüm. Göğüs kısmına kadar, orta bölüme kadar yine 3 zincir, üçüncü boşluğa sık iğne, 3 zincir, üçüncü boşluğa sık iğne fileler oluşturarak devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısım, boşluklarda atlama falan yaparsanız da sağ ve sol kısımdaki filelerin sayısının aynı olduğuna emin olun. Şimdi göğüs geçişinde son filenin sık iğnesini yaptım. İp doladım. Orta noktaya bir yarım trabzan yaptım. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluktan ilmek çıkardım ve üçünü bir ördüm. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bakın burada göğüs birleştirmesine başladım. Buradaki boşluğu yukarıya doğru fileyle toparlayacağız. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne. Yine diğer omuzun tepe noktasına kadar devam ediyorum. Orada da yine birinci omuz başında yaptığımız gibi köşe noktasına denk gelen kısımda bir sık iğnemiz olacak. Ve devamında yine diğer kol altına kadar geliyorum ve kol altına geldiğimde 3 zincir ilmek kaydır, 1 zincir ipi kopart işlemini uyguluyorum ve çepeçevre tüm kenarlara file örmüş oldum. Şimdi burada ben işaretledim. Sırt açıklığının nasıl durmasını isterseniz o boşluklara aslında bu birleştirme işlemini yapın derim ben. Ben 16. Boşluğa her iki taraftan işaretlememi yaptım ve oralara askılarımı birleştireceğim. Siz daha yanlara ya da daha ortaya doğru da yapabilirsiniz bunu. İki ayracın arasında da 15 tane iğne filem kaldı. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Omuzları da file olarak yapacağım için başlangıcı halkalar olarak yapmam gerekiyor. Bir zincir çekip sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Omuz başında az önce belirttiğim kısımdaki sık iğneye. Sonra 3 zincir çekiyorum. Dibine batıp üçlü trabzan örüyorum ve bir halka elde etmiş oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu tepe noktasında çift halka görüntüsü var. Bunun içerisine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir önceki filenin halkanın tepe noktasına battım. Üçlü trabzan ördüm. Bakın böyle halkalar oluşuyor. İç içe geçmiş halkalar. Daha önceki videolarda da sıklıkla kullandığım bir teknik bu. 3 zincir çekiyorum. Önceki halkanın tepe noktasına batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum.
önceki halkanın tepe noktasına batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde toplam 34 tane ördüm ben. Yine burada sizin istediğiniz omuz açıklığına göre, göğüs açıklığına göre sayıyı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Çünkü herkesin üst beden ölçüsü farklı. Burada kendi ayarlamanızı yapmanızı tavsiye edebilirim. 34 tane halka ördükten sonra aynı tarafa denk gelen işaretlediğim halkanın içerisine, filenin içerisine battım. İlmeğimi kaydırdım. Geriye döndüm. İlk halkanın içerisine bir sık iğne ördüm. Ve bakın omuzun üst kısmı değil, kol altını öreceğim. Öncelikli olarak ikinci kolu da ördükten sonra orta kısımdan göğüs ve sırtı tamamlayacağım. Kol içi boyunca çepeçevre şimdi yine 3 zincirlik fileler oluşturacağım. 3 zincir çekiyorum. Takip eden halkaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden halkaya sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden halkaya sık iğne örüyorum. Bunu nereye kadar yapıyorum? Şimdi renkli ayıraçlarla da işaretleyeceğim karıştırmamanız adına. Çünkü bu tip takip eden ve tamamını örmediğim bölümlerde genellikle karıştırıldığı ile ilgili yorumlar alıyorum. Sırt kısmında siyah, omuz başında kırmızı ve kol altında mavi ayırıcım var. Buralardan devamları takip edebilirsiniz. Şimdi omuz başına kadar ördüm. Birleşim noktasına geldim. 3 zincir çekiyorum. Hemen devam eden halkaya sık iğne örüyorum. Burada herhangi bir eksiltme ya da birbirine birleştirme yapmadım. Direkt örerek devam ettim. Kol altında ve sırt birleşim noktasında her seferinde sık iğnelerle kaydırma yapacağım. Ama omuz başında bu kaydırma işlemini yapmayıp direkt örüyorum. Bakın 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne. Kol altında mavi ayrıca kadar geldim. Burada filelerimi, son 2 fileyi önce birine sık iğne yaptım. Sonra ikinciye sık iğne yaptım. Normalde araya 3 zincir çekmem lazım. Ama bu birleşim noktasında sık iğne olarak devam ediyorum. Sonra yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örüyorum. Nereye kadar? Az önce birleştirme yaptım. O 16. fileye gelene kadar 3 zincir sık iğne örmeye devam ediyorum. Bakın siyah ayraçla işaretlediğim ve omuz bandını sabitlediğim 16. halkaya geldim. Bir önceki halkada sık iğne örmüştüm. Devamına yine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve bir üst sıraya geçtim. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örerek kırmızı ayraç taktığım bölüme kadar geliyorum. Bir önceki sırada yaptığımız gibi burada yine sık iğne ile herhangi bir eksiltme yapmadan direkt geçiş yapacağım. Bakın 3 zincir sık iğne yaptım. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile bu bölümü geçtim. Dümdüz ördüm yani. Ama yine mavi ayraçla işaretlediğim kol altına geldiğimde tam köşe dönemecinde sağ ve solda kalan halkalara şimdi son 3 zincirimi çektim. İlk halkaya battım, sık iğne ördüm. Devamına sık iğne örüp burada bakın bir şerit oluştu ve birbirine yaklaştı fileler. Bitirme işlemi yapmış oldum. Yine siyah ayraca gelene kadar 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örüyorum. Siyah ayraca geldiğimde de aynı işlemi uyguluyorum. Yani şeritle
arka kısım arasında kalan, bakın şu iki halka, önce birinciye sık iğne, devamına sık iğne örüp ikisini birleştirdim. Her seferinde dönemeçte kalan, yani o köşe kısmında kalan sağ ve soldaki filelerin içerisine takip eden sık iğneler örüyorum. Sonra yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi burada istediğiniz kadar file örebilirsiniz. 3 sıra, 5 sıra, 7 sıra, ne kadar kapatmak isterseniz. Ben toplam 5 sıra olarak ördüm. Bakın şu iki noktadan bitirmeler nasıl durduğuna da bakın. Birazdan da toplam 5 sıra ördükten sonraki halini de göreceğiz. Bakın fileler birbirine nasıl yaklaşmış durumda. Son sıranın sık iğne birleştirmesini de yaptım. Aynı fileye 2 tane daha sık iğne örüyorum. Ve takip eden filelerde her bir fileye üçer üçer sık iğne örerek kol altını tamamlamış oluyorum. Bakın 3 sık iğne ördüm. Devamına yine 3 sık iğne ördüm. Her fileye üçer üçer sık iğneler örerek devam ediyorum. Kol altını çepeçevre öreceğim. Ve aynı işlemi diğer omuz içinde yaptım. Askıları tamamladım. Yakın görüntüsüne bakalım. Burada ekran durdurup da yine bakabilirsiniz. Sırt kısmına bakalım. Sırt burada bayağı açık görünüyor, bakın. Az önce dediğim gibi şeritleri istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Sırtta da örmeye devam edeceğimiz için görüntü bitiminde biraz daha kapanmış olacak. Şimdi son olarak göğüs kısmından ve arka kısımdan kol bantlarının iç kısımlarından döne döne 5 sıra daha burada file öreceğim ben. Zincirimi çekiyorum. Herhangi bir noktadan sık iğne ile sabitliyorum ve örmeye başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Sonraki fileye sık iğne ördüm. 3 zincir 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 sık iğne, 3 zincir sık iğne. Nereye kadar geliyorum? Siyah ayraçlı işaretlediğim omuz askısı birleşim noktasına kadar geliyorum. Orada yine aynı işlemi uygulayacağız. Son dönemeçteki köşedeki 2 tane fileye sık iğne ve sık iğne örerek ikisini birleştiriyoruz. Sonra 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örerek devam ediyoruz. Bunu da nereye kadar yapıyoruz? Yine omuz başındaki bir önceki ördüğümüz kısımda kırmızı ile işaretlediğimiz bölüme kadar geliyoruz. Bakın yine burası kırmızı ile işaretli. Omuz başına kadar 3 zincir sık iğne ile geldim. Burada yine ne yapacağım? Omuz dışında kol altı kısmında direkt geçmiştim. Şimdi burada yine sırt bölümünde yaptığım gibi köşe noktasını sık iğne ile iki fileyi birbirine birleştiriyorum. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile yine devam ederek göğüs birleşim noktasına geliyorum. Orada da yine sağda ve solda kalan fileleri sık iğne ile birleştiriyorum. Yani sağdaki son fileye, soldaki son fileye birbirini takip eden sık iğneler yapacağım. Bakın bununla diğerine. Şimdi köşe noktasına geldim. Göğüs birleşim noktasındayım. Sağa ve sola sık iğneler ördüm. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile yine diğer omuz başına kadar devam ediyorum. Yaptığımız işlem artık iyice kafanızda oturmuştur diye düşünüyorum.
Bakın bu noktayı köşe noktalarında sağda ve solda kalan son filelerin her ikisinin içine de sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Burada da bakın aynı işlemi yaptım. Köşe dönüşünde sağda ve solda kalan filelere sık iğne yapıp sonra yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile bir sonraki köşe dönemecine kadar devam ediyorum. Askı noktasına geldiğimde, bakın sırt askı noktasına geldiğimde de yine ne yapıyorum? Son file, sağdaki ve soldaki filelere sık iğne yaparak ikisini birleştiriyorum. Yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, başlangıç noktasına kadar geliyorum. Oradan bir üst sıraya geçeceğiz şimdi. Sık iğne ile başlamıştık. Bir zincir çektik. Herhangi bir fileye sık iğne örmüştük. Şimdi o noktaya geliyoruz. Son 3 zincirimi çekip başlangıçtaki sık iğnenin içerisine ilmek kaydırıyorum ve hemen sol taraftaki ilk fileye sık iğne örerek yeni sırama başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sıra daha yapalım işlemi. Sonrasında dilediğiniz kadar göğüs kısmını ve sırt kısmını birleştirerek devam edersiniz. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne ile siyah ayraçla işaretlediğim köşe dönüşüne kadar geliyorum. Köşe dönüşüne geldiğimde sağ ve solda kalan filelere sık iğne örüyorum. Yani 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne değil, sık iğne, sık iğne, sonra 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne şeklinde. Bakın fileler birleştiği için burada böyle köşe noktası da ilerliyor. Omuz bölümüne kadar 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne devam ediyorum. Omuz bölümünde yine köşe dönüşünde sağ ve sola birer sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örüyorum. Göğüs kısmına geliyorum. Burada da yine son iki fileyi sağ ve solda kalan orta kısımdaki son iki fileye sık iğne yaparak geçiyorum. Ve buradaki köşe görüntüsünü koruyorum. Yine birlikte yapalım. Sağdaki son fileye sık iğne ördüm. Soldaki fileye, ilk fileye de sık iğne ördüm. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, diğer omuz köşe dönüşüne kadar geliyorum. Orada da yine sağ ve solda kalan filelere sık iğne örüp omuz dönüşünü de o şekilde yapıyorum. Dilediğiniz kısma kadar dediğim gibi devam edin. Ben toplam 5 sıra ördüm ve yine her bir filenin içerisine 3'er tane sık iğne örüp sırayı tamamladım. Tıpkı burada yaptığım gibi. Nihai görüntüye de yine bakalım. Omuz kısımlarında, omuz başlarında bakın köşe dönüş noktasında yine köşeli kısmı korumuş olduk. Yine kol altlarında köşeli kısmı koruduk. Göğüs kısmını da yine aynı formda koruyarak yukarıya doğru aldık. Bir sonraki videoda alt kısma filemizi öreceğiz ve motifleri ekleyip bir sonraki file sırasına nasıl geçeceğimize bakıp isterseniz bunu büstiyer olarak bitirebilirsiniz. İsterseniz de aşağı doğru file sayılarını nasıl arttıracağınızı söyleyip kiloş açılan bir etekle devam eden elbiseye çevirmeniz için de püf noktalarını veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.